Safiye. Peçeteleri güzeldi yalnız. Sektörüne çok ilerlemişiz ve İtalyanlar bu sektörde çok geri kalmışlar. Ehi, oddio oggi. Doktor Ali. Günaydın. Bugün sabah güzel bir kahvaltı yaptım. Tam da o saatlerde bu dizi yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden genelde cumartesi kahvaltılarımı bu diziyle yapıyorum. Ben çok takipçisi değilim aşırı ama böyle işte ara ara izliyorum. Biliyorsunuz burada çok meşhur zaten Türk dizileri. Biraz böyle kahvaltıyı uzattım, işte koltukta da yayılıyordum ama dışarı çıkacağız. Böyle işte biraz yürürüz. Birkaç almam gereken şey var. Onları alırız birlikte. Belki ufak bir market yaparız. Bugünün planı öyle yani. Makyaja geçmeden önce bir güzel cilt bakımı yapayım ve hatta cildimi çok güzel nemlendireyim istiyorum. Bir yıkadım yüzümü, tonikleyeyim. O sırada da sizinle muhabbet edelim istedim. Çok güzel salatalık kokuyor şu. Bu arada şurada falan olması lazım şu anda. Çok az kaldı arkadaşlar ama yeni sipariş yaptım. Gelsin bakalım, yeni bir marka deneyeyim. Şimdi çok güzel cildimi nemlendirmem lazım. O yüzden önce bir nemlendirici serum geçeceğim arkadaşlar. Bu serumun ikinci şişesini kullanıyorum. Çok memnun kaldım. O yüzden önerebilirim size Essence'in bir serumu. Gerçekten kokusu da çok güzel zaten. Hani her şeyi kokluyorum şu anda ama gerçekten hem kokusu güzel hem kendi çok güzel. Şey oluyor ya, ben de genelde soyulma yaşıyorum. Dışarısı şu an mesela çok güzel görünüyor ama arkadaşlar bir yandan da o rüzgar mı ayaz mı diyeyim var yani çok inanılmaz bir şekilde ve böyle şuralarda, burun çevresinde buralarda böyle soyulmalar yaşıyorum. Benim zaten cildim karma olduğu için. Cildim biraz serumu emsin. O sırada ben de muhabbet edeyim sizinle. Burada izlenilen Türk dizileri gerçekten çok fazlalaşmaya başladı. Son 2 yıldan beri acayip arttı arkadaşlar. Orada ne izliyorsanız hemen buraya geliyor. Bu az önceki benim izlediğim şey çok eski bir dizi olması lazım Türkiye'de ama mesela burada hani geçen sene Türkiye'de yayınlanan ve burada da hemen arkasına yayınlanmaya başlanmış diziler falan da var. Yanılmıyorsam mesela Hercai olması lazım. İsmi bunlardan bir tanesi. Reklamlarını falan görüyorum ve şey geliyor hep aklıma, hani İtalyanlar bu dizilerin neresini izliyor, niye izliyor? Çünkü reklamda, yani bu arada diziyi hiç bilmiyorum, hiç izlemedim ama reklamda bir yaşlı bir adam şey diyor, size hiç merhamet göstermeyeceğim diyor İtalyancasıyla. Çok garip oluyor tabii İtalyancasıyla duyduğunuz zaman. Non avrò nessun pietà diyor. Sonra ben şey diye düşünüyorum, hani bu İtalyanlar bunun neresini izliyor? Yani burada böyle bir kültürü falan da olmadığı için işte bir babanın bir kız çocuğu hakkında böyle bir şey söylediği bir kültür, bu kadar karıştığı bir kültür yok yani. Hani çok değişik geliyordur. Acaba şöyle mi düşünüyorlar? Bunlar sadece dizilerde gösterilen şeylerdir ve hani Türkler böyle değildir diyerek mi izliyorlar? Dram dizisi diye düşünerek mi? Yoksa acaba bizim kültürümüzün böyle olduğunu düşünerek ve garipseyerek mi izliyorlar? Neyse, yani kafamda öyle deli sorular arkadaşlar. Asla ve asla çözümleyemeyeceğim. Ama şu bir gerçek, yani biz dizi sektöründe çok ilerlemişiz ve İtalyanlar bu sektörde çok geri kalmışlar. O yüzden de ne yapıyorlar? Tabii ki de başka ülkelerden alıyorlar. Ama hani Türkler de böyle kendini çok bence bir şey zannetmesin. Çünkü mesela İtalyan televizyonlarında şöyle bir şey var. Yani çok fazla Amerikan dizisi var. Ben geldiğim ilk seneden beri bunu fark ediyorum. 6 seneye geçti ben buraya geleli. Ve bütün dizileri gerçekten yani İtalyan dublaj olarak izliyorlar arkadaşlar. Hani şey değil bizdeki gibi. Türkiye'de de işte Amerikan dizileri meşhur ama nereden izliyorsun? İnternet üzerinden. Normal televizyonlarımızda yok. Ve izlediğin zaman altyazılı istiyorsun. Burada öyle bir şey değil. Hani dizi sektörü o kadar gelişmemiş ki zaten hep başka ülkelerden almışlar. O yüzden de yani bu çok normal bir şey. Tabii diğer ülkelerin de var ama benim şu an aklıma gelen hani bu, en çok bunu gördüğüm için ve bildiğim için mesela İspanyol dizilerini falan da alıyorlar. Yani o yüzden aslında çok normal bir şey bu onlara göre ve bir yandan da hani şöyle düşündürtüyor. Onların arasında yani bu kadar fazla izledikleri, bu arada bunun yapısını size göstereceğim. Böyle saydam arkadaşlar. Bunu ilk defa kullanıyorum galiba videoda. Hani şöyle bir şey var. Türk kültürü bu kadar yabancı izlenilen diziler arasında o kadar farklı ki direkt hani böyle parmakla gösterilecek şekilde fark ediyor. Bu anlamda bir merak da ediyorum ne düşünüyorlar acaba diye. Çok merakımı cezbediyor. Geçen sene şey izleniliyordu mesela. Bir zamanlar Çukurova izleniyordu ve çok severek izliyorlardı. O kadar sevdiler ki şöyle bir durum oldu. Paskalya yumurtalarını
O şekilde falan çıkarttılar ambalajını. İnanabiliyor musunuz? Ve herkes deliler gibi aldı arkadaşlar. O derece sevildi. Bazı diziler tabii diğer dizilerimizden daha çok sevilebiliyor. Bu mesela onlardan bir tanesiydi. Benim de buradaki izlediğim, yani İtalyanların da izlediği ve benim de merak edip bu İtalyanlar ne izliyor diye baktığım Türk dizilerinden bir tanesi mesela oydu zaten. Bir Zamanlar Çukurova, burada Terran var diye geçiyor. Bir de bu ikincisi şimdi Doktor Ali. Türkiye'deki adı ne? Orada da galiba Doktor Ali olması lazım değil mi? Ben tam bilmiyorum. Yanlış olmasın. Bu arada bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu böyle kakao yağlı bir şey. Eğer dudaklarınız çatlıyorsa kakao yağını çok öneririm. Ben hangi markanınkini? Himalaya'nınkini kullanıyorum ama herhangi bir markanın kakao yağlı bir ürününü alabilirsiniz. Şimdi bu kremleri cildim emsin. Ondan sonra da artık üzerine makyajımı yapabilirim. Bugün Benevento'ya gitmeye karar verdik. Benevento'yu çok seviyorum. Sizi götürmeyi de çok seviyorum oraya. Ama galiba bu yılbaşı olayları için biraz erken olabilir. Yani yılbaşı ağacını kurduklarını zannetmiyorum ama tabii ki hani mağazalara falan yansıdığı kadarıyla böyle yılbaşı ile ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Biraz vlogda Christmas havası olsun istiyorum. Ve eğer yani çok kalabalık değilse sizinle bir Flying Tiger turu da atabiliriz. Geçen çok böyle atmak istedim. Yani böyle bir tur atalım Flying Tiger'a diye düşündüm ama girip gezebilirsiniz ama asla video çekemezdiniz. Sürekli birilerinin yüzü falan çıkıyordu ve öyle olunca vazgeçtim. Bakalım bugün eğer müsait olursa içerisi efendim Flying Tiger gideceğiz. Öyle yani. Şimdi bu biraz emsin. Sonra artık makyaj yapayım ve gidelim. Meno iperattività. Darkan. Fammi vedere quelle che hai scelto. Questo. E si chiama Ossidina Nera. Combina, sì, quello. Sì, sì, bella. Sì. Denedim arkadaşlar, biraz ince gibi, yani şöyle göstereyim, ince olmasa güzel. Ağaç için güzel böyle şeyler gelmiş, toplar. Bu da ağacın en yukarısına koymak için. Çok tatlı. Bunlar böyle küçük ağaçlar için. Bunu da beğendim. Yalnız biraz pahalı bence. 4 euro. Sonra geyiklerimiz var. Bunlar çok tatlı. Bu mesela çok güzel bir hediye olur. İçine mum koyabiliyorsunuz. Bunun tatlılığı peki. Daha değişikleri de var ama ben az öncekini çok beğendim. Söylemem gerekiyor yani. Bu tepsi falan tarzı şeyler. Santa Safia. It's cute. Yine böyle kendi evlerden var arkadaşlar. Çok tatlılar. Şurayı çok geniş bir açıyla göstereyim size. Şu Christmas şey diye biliniyor İtalya'da. O yüzden getirmişler de ben pek sevmiyorum. Ay şunun tatlışlığına bakın ama dur. Yakından göstereceğim. Bu nedir? El fomu için aksesuarlar. Ay aşkım look this. How much is it right? Troppo carino anche questo, mi piace. Kutular var. Değişik. Ay şu
Kupaların güzelliği yalnız ama çok büyük arkadaşlar. Ay bu çok tatlı. Bunu çok beğendim. Yoğurt için falan güzel bir hediye olur aslında. Birilerine almak için şu da çok tatlı. Papatya dinleri. Bu kısma dönelim. Bunları da seviyorum ama kullanışlı bulmuyorum açıkçası. Peçete, şu da masa örtüsü. Güzel bir şey oluşturabilirsiniz aslında. Bunlar pamuklu mu? Evet, pamuklu arkadaşlar. Bu klasik. Her sene oluyor. Bu sene de var tabii ki. Şunların büyüğüyle az önce bir fotoğraf çekildim. Çok tatlılar. Küçük çam ağacı ama çok minik arkadaşlar. 50 santimmiş, 5 euro. Ma secondo me posso bucare? No, dici? Fammi vedere come fai. Bu videoluk benden bu kadar ama ilerleyen zamanlarda çok güzel vlogmaslar hazırlıyorum sizin için. O yüzden takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.